Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Amerika'ya yeni gelmiş birisi olarak ne gibi işler yapabilirsiniz, ne kadar para kazanabilirsiniz onları göstermek için Ömer'i davet ettim. Ömer yanımda. Şu anda şoförümüz ve aynı zamanda çalışanımız olacak. Biz de onu izleyeceğiz. Arkada da Egemen var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ev arkadaşım, biliyorsunuzdur zaten daha önceki videolardan da belki. Bugün Ömer çalışacak, biz izleyeceğiz. Bir de bol bol soru soracağız acaba neyi nasıl yapıyor diye. Videonun içeriği bu şekilde olacak. Şu anda Ömer Bey ne yapıyoruz, bize anlatın. Şu anda Uber ve DoorDash yapacağız. Uber Eats. Yani yemek teslimatı. Peki neden bekliyoruz? Şu an yağmurlu olduğu için sanıyorum iş yok. Ve hava koşullarına bağlı, gününe bağlı, spor müsabakalarına bağlı işler olmayabiliyor. Bugün de öyle bir gün. Sabah mesela çok güzeldi. Yaklaşık 1-1,5 saatte 80 küsür dolar yaptık. 1 saatte 80 dolar. Evet, o civar bir şey yaptım ben ama öyle oldu mu genelde akşama olmuyor. Yani Nasıl bugün yani? böyle ben biraz iş olmayacağını bekliyordum. Genelde olmaz. Sabah iş olursa akşam olmaz. Akşam iş olursa zaten sabah olmamış oluyor. Bir tane iş gelse aslında iyi olur. Ama hiç teklif gelmedi, fark ettin mi? Geldi. Aha. 5.58 almaz. Aha, bir tane iş geldi şu an. 5.58 dolar verecekmiş. Al ya. Ya alınmaz mı? 5 Ne milyon almıyorsun ya. Adam parayı beğenmiyor arkadaşlar. 5 mi alınmaz? Şimdi bak, önemli olan bu işte para kazanmak değil. Para kazanmak istiyorsan her türlü zaten günün sonunda 200-300 dolar yapabilirsin. Ama önemli olan karı maksimize etmek. Ben kendimi bu konuda geliştirdiğime inanıyorum. This is Elon Musk. Özellikle Tampa bölgesinde yaklaşık günde 60 mil yaparak en az 200 dolar hedefliyorum. Yani maliyetin ne oluyor? 60 milden ziyade bana şu kadar benzin, bu kadar benzin. Ama Bir tane alabilirim. daha Aslında geldi. almam ama beklememek için alabilirim istiyorsan. Bence al, bir gösterelim hani Aynen. nasıl yapılıyor. Tamam. Alınacak bir sipariş değil ama mesela bunu hayatta almam. Ben mesela 2 mil üstünü genelde almıyorum. 2 mil 10 dolar gibi bir şeyim var mesela benim. Kendi kafamda bir filtrelemem var. 10 doların altını genelde almam. 2 mil üstünü almam. Çünkü benim arabam SUV olduğu için galon başına 18 mil gidebiliyorum. Ve şu anda da benzin fiyatları da arttığı için yani günde yaklaşık 30 dolara yakın benzin gidebiliyor. Anlayamazsın, kaçamazsın. Ekstra Uber yaparsan. Bu arada Ama bize arabandan bahseder misin? 2010 Chevrolet Equinox, öyle bir araba. Bu arada neden hala da istek gelmeye devam ediyor? İki uygulama aynı anda yapıyorsun. yapıyoruz. Olay o zaten. Çünkü bu iki uygulama yapmazsan eğer çok çalışman gerekir. İki uygulama olunca İki uygulama aynı dediğin anda- Uber Eats ve Aynen. DoorDash. Sipariş alıyorum güneye doğru DoorDash'ten. Sonra hemen böyle 5 dakika falan bekliyorum. Aynı yöne doğru Uber'den de alıyorum. Bu sefer tek seferde gitmişken 2 tane sipariş götürmüş oluyorsun. Mesela 5 milyonun alınmaz. Adam 8.9 doları da beğenmedi. Almıyor. Ömer'in İşte çalışma mil stili önemli farklı. yani. O zaman kısaca şöyle özetliyorum. Sen az mile çok para veren Aynen yolculukları öyle. gelene kadar bekliyorsun. Gelmeyenleri, eğer ki mil az paraysa, tam tersiyse yani, reddediyorsun. Evet, mantık bu. Yani boşuna mil yapmıyorum. Boşuna vakit kaybetmiyorum. Aslında milden ziyade vakit kaybediyorsun. Uzun yola gitti mi? Çünkü mesela 5 mil gidiyorsun. 5 milde geri geliyorsun. 10 mil gelmen senin 30-35 dakikanı alıyor. Yani saatte 30-40 doları hedeflersen 10 dolar yapabiliyorsun. Yarım saatini kaybetmiş oluyorsun. Mantıklı olmuyor yani. Ama bu sefer de beklerken çok vakit kaybediyorsun. Kaybediyorsun ama en iyi siparişi aldığın için o beklemeni aslında yine telafi ediyorsun gibi oluyor. Yani aslında normalde hep bütün 5-6 dolarlık siparişleri alsan senin saatin 17'ye falan gelir herhalde. O Yani 20 evet. falan gelir. O civar olur. Egemen sen ne diyorsun ya? Sen... Tahmin yapıyorum. Bak Peki var. şimdi ben merak ettim. Uber'de gelen yolculukları ben Uber şoförü olarak eğer ki sürekli reddedersem beni olumsuz etkiliyor. Benim reytinglerimi olumsuz Evet. etkileyen bir şey. Sende olmuyor mu? Banlanmıyor musun? X'te olmuyor. İstatistik olarak tabii düşük gösteriyor. Senin gold olmanı vesaire etkiliyordur da. Ha, bu arada Hello, siparişi sana getiriyorlar. Ah, thank you so much. Şöyle bir şey. Öyle bir paket aldık. Evet. Koyduk oraya. Şimdi kabul ediyoruz bu şekilde. Bu arada izleyenlere sürekli bilgi vermeye çalışacağım ben de bildiğim kadarıyla. Sen beni düzelt eğer yanlışsam. Her restoranda böyle ayağına getirmiyorlar. Restoranın arka kapısı burası galiba, değil mi buranın? Evet, burasını pick-up çalışan bir yer. Bazı restoranlar küçük ama sürekli dışarıdan sipariş alıyorlar yani. Full dışarıya çalışıyorlar. O yüzden de artık hani oradaki çalışanlar alıştığı için böyle şoförler geldiği zaman Uber Eats yapan, DoorDash ya da Grubhub var. Benzer belki bir iki uygulama daha vardır. Ben de çok bilmiyorum. Onun şoförleri geldiği zaman çalışanlar direkt kapınıza getiriyor, arabanıza getiriyor. Olmayan yerler varsa da siz bu sefer biliyorsunuz. Fatih geldi bu Onlar arada. şey yapıyor. Fatih ile başarı Fatih'le bakalım.
Ne tipe bak. El salla. Tabii efendim. O da eşiyle birlikte şu anda aynen DoorDash, GrabHub ne varsa yapıyor. Onlar da yeni geldi bu arada. Sen daha iyi biliyorsun. Ben 9 aydır buradayım. Onlar 4,5-5 ay olacak herhalde diye düşünüyorum. Bu arabayı kalmıştı konusu. Mesela kaç model, kaça aldın? Biz bunları 2010 merak model ediyoruz izleyici olarak. Chevrolet Equinox. Ben bunu o zaman Eylül ya da Ekim ayıydı. 11.000'e aldım ama 2500 down payment'la aldım. Ayda 450 ödüyorum. Taşınacağım için geri vereceğim. Arabayı geri vereceksin. Arabayı galeriye geri vereceğim. Kiralamış gibi olmuş oldum ben. Lease etmiş gibi oldum aslında. Kaça aldın, kaça geri vereceksin? Direkt geri vereceğim. Hiçbir şey ödemeden. Çünkü ben yaklaşık 25.000 mil koymuşum. 25 7 bin ayda, mil, 7-8 7 ayda. Wow. Yani çok Bayağı fazla güzel. mil yaptım. Üstüne kaza yaptım ben bu arabayla. Hadi canım. Bir ton masrafı falan vesaire olduğu için bir de çok fazla kullandığım için o şekilde anlaştık. Normalde hiç kabul ettikleri bir şey değil ama aldığım yer de Türk. Sağ olsunlar kabul ettiler. Ben bunu arabayı eğer ödemeye devam etseydim benim için çok daha zararlı olacaktı. Kaza yaptığını biliyorlar mı? Tabii. Ha, tamam o zaman. Onların yanından ayrıldım mı direkt kaza yaptım. Videoda şimdi şey çok yapmıyorum şeydi. belki görürler diye de. Yeni bir teklif geldi. Kaçırma. Nasıl? Dandik mi? Dandik. Hiç bakmadım bile. Allah'ım ya. Havaalanının oraya gitmiyorum. Yani Aa paket devriydi lan. Hemen paketi kurtarma timi devreye girsin. Hemen. O zaman arabayı şimdiye kadar ödediğin şeyler lease olmuş gibi. aslında toplamda baktık mı 4000-4500 ödemiş gibi bir şey oldum ben. Düşününce ki benim için karlı. Bir aylık yine $500 vesaire verdim gibi düşün her şeyle. $500 araba kiralamış gibi oldum aylık. Nereye taşınıyorsunuz? Şu an biz Los Angeles'a taşınacağız. Neden? Tampa'yı biz çok zaten isteyerek gelmemiştik. Los Angeles'ı hep hedeflemiştik. Yani Türkiye'deki bizim hayatımız çok güzeldi. Yani bizim bir standartımız vardı. Kendimize yarattığımız güzel bir evimiz, güzel bir düzenimiz vardı. Onu bırakıp da Tampa'yı seçmek bizim için çok anlamsız olduğunu düşündük biz yani. Geldik ama yani bize hep şeyden diyor korkutlar. İşte Los Angeles ilk başta çok şey olur vesaire. Biz o yüzden son hafta biz karar değiştirip Tampa'ya geldik. Genele baktığımızda Türkiye'deki hayatımızdan Tampa hayatı için vazgeçmenin çok mantıklı olmadığına karar verdik. Türkiye'de iyiydiniz o zaman. Türkiye'de yani. iyiydik. Türkiye'de biz tekstil ve pazarlama işi yapıyorduk. Kendi markamız vardı. Hala devam ediyor. Ney markanız? Mushroom Apparel diye geçiyor. Mushroom'un sahipleri sizler misiniz? Biziz. Şu an hala devam ediyor. İşte oradaki rahatımız, düzenimizi şey yapmamak için buraya geldik ama oraya gitmeyi tercih ettik. Çünkü pahalı, evet buradan pahalı ama Tampa'nın da çok ucuz olduğunu düşünmüyoruz. Tampa ucuz değil, evet. Tampa kesinlikle ucuz değil. Amerika'nın ortalamasının üzerinde bence. Hatta ve ev fiyatlar... kiraları büyük ihtimal bence Los Angeles'tan kesinlikle daha pahalı. Sen de biliyorsun bence bunu. Genelde Onu bakarsın. bilmiyorum da. Ucuz ev yok. Pahalı mesela. olduğunu biliyorum. Los Angeles'la kıyaslayamam, bakmadım, bilmiyorum o kısmı. Los Angeles'ta mesela kötü yerde ucuz ev var. Burada mesela kötü yerde de ucuz ev yok. Şimdi ilk siparişimizi getirdik galiba. Ben de seninle geleceğim. Geldim yani. Bak heyecan yapma oğlum, heyecana gerek yok. Bu şekil koyuyorsun. Kapıyı çalmaya çok gerek kalmıyor. Hatta istemiyorlar. Başka yerlerde nasıl bilmiyorum ama genelde hep müstakil evler olduğu için kedi köpek oluyor abi. Ve eğer kapılarını çalarsan kapıya saldırıyorlar. Çocukları uyandırıyorlar. Bas! O yüzden ben kapıyı hiç çalmam. Kapıyı çalmamana bir şey demiyorlar yani. Genelde çalma yazıyorlar zaten. Ama ben yazsa da yazmasa da çalmıyorum yani. Çünkü genelde neden böyle diyorlar onu da ben söyleyeyim. Genelde evlerde köpek oluyor. Kapıyı birisi çaldığı anda köpekler bas bas Bu bağırmaya arada başlıyor. 6,5 diye almıştık. $9,5 geldi. Müşteri fazladan tip vermiş. Öyle mi? Görünenden aynen yani aslında değmiş oldu. Yine ben $10 almış gibi oldum. Güzel. Yani şuncacık işten $10 kazandın şu an. Ve ben bunu dediğim gibi hani normalde beklerdim. Buraya doğru başka siparişte alırdım. Hani bir geldim $20 alırdım. Yani yarım saatte $20 yapmış oldum. Bir daha dönüyorum. Bir daha yarım saatte $20 yapıyorum. $40 alıyor zaten. Hani çok bir efor sarf etmene gerek kalmıyor. Şimdi sen bu arabayı vereceğim dedin bu arada. Evet. Amerika'da da arabasız yaşanmaz. Ne alıyorsun bunun yerine? Ben ilk başta şu an arabasız olacağım. Muhtemelen yani öyle düşünüyorum. Taşındığımız yere yakın bir iş şansım var. O iş olursa bir süre arabasız kalacağım ve o sırada zaten başka araba sipariş vermiştim. Onun gelmesini bekleyeceğiz. Araba Tesla Model 3 Long Range. Tam ben başvurularımı tamamlamadım. Siparişimi verdim ama başvuruyu tamamlamam için ehliyetin vesaire girilmesi gerekiyor. Çünkü onun üstüne belli evraklar vesaire düzenleniyor. Tak artık şu kemeri Ömer, daraldım ya. Taktım ya. Kaliforniya ehliyetim olmadığı için Kaliforniya'ya taşınacağım için arabanın da oraya geleceği için Kaliforniya ehliyetimi almamı bekliyorum. Ama onu geç girdiğim için muhtemelen Kasım ya da Aralık civarı araba gelmiş olacak. Amerika'ya geleli 10 ay mı oldu dedim. 9. Haydi 10 ay diyelim. 10 aylık çalışmanla mı alıyorsun yoksa Türkiye'den bir birikimin var mıydı ya da varsa o parayı mı kullanarak Yok. aldın? İkisini de yapmıyorum aslında düşünce çünkü sıfır down payment gibi bir şey olacak. Aha. Ya aslında veririm ben büyük ihtimal down payment çünkü o zaman geldiğinde. Başvuru yapıyorsun $250 fiyatı kilitliyorsun.
Evet. Aynı zamanda line'a girmiş oluyorsun. Sıraya giriyorsun Sana evet yani çünkü bir çok sıra var. teslimat tarihi belirliyor. Teslimat tarihinden bir ay önce seni arayıp araban bir ay sonra teslim olacak. Cash mi, lease mi yapmak istiyorsun yoksa loan mı yani krediyle mi ödeyeceksin diye sana soruyor. Asıl proses orada başlıyor, ödeme prosesi. Çünkü ya Tesla'dan kredi alıyorsun. Tesla'nın kendi kredi sistemi var. Yanlış hatırlamıyorsam 3.24 ya da 26 gibi bir faiz oranı var. Çok iyi. Ya da kendi bankan veya başka kredi kuruluşlarından kredi isteyebiliyorsun. Orada bir başvuru yapıp onlara bildiriyorsun. Eğer bankadan ya da dışarıdaki bankalardan alamazsan Tesla sana kredi veriyor. O şekilde alabiliyorsun. Sen sadece araba teslimatında çıkan vergileri vermen gerekiyor. Kaliforniya için benim tahmin ettiğim vergi $5.000 gibi bir şey ödeyeceğim ben. Down İlk payment teslimat. gibi bir şey olacak o da senin Tabii için. down payment gibi bir şey olacak. İstersen üstüne verebilirsin, istesen vermezsin. Ona göre de aylık Vermeyi ödemelerin düşünmüyorum, hesaplanıyor. evet. Ya Verebilirim kısacası yani. baştaki sorum şuydu. Türkiye'den aldığın, getirdiğin, kazandığın parayla Tesla'nın bir alakası var mı yok mu? Yok. Yok. Yani tamamen bu DoorDash vesaire yaparak Tesla alabiliyorsun öyle mi? Evet bence alırsın ama bu yasal olarak buraya gelmiş biri için bence geçerli. Tabii. Çünkü hani SSN'in yoksa vesaire kredi skorun yoksa belli bir düzenli yüksek bir gelirin yoksa zaten alamazsın. Sana Green Card Loto'dan mı çıkmıştı? Evet lotodan çıktı bana. Bayağı şanslısın ha. Şanslıyım ve hani bizim yılımızda gelen çok az kişi oldu. Türkiye'den yani yanlış hatırlamıyorsam 350 kişi falan gelebildi. Hadi canım. Korona dolayısıyla biz çok geç aldık, son ay aldık ve biz çok hazırlıksız geldik o yüzden buraya. Vay be. Biz direkt aldık ve geldik yani. Hiç düşünemedik bile. Hani gideceğiz mi, gidiyoruz mu, ne oluyor? Hızlı hemen eve kapattık vesaire. Çok anlayamadığım bir süreç oldu. Tampa'ya nasıl geldim hala ben anlamadım o yüzden. Niye buradayız? Yani Tampa ile ilgili hiçbir bilgim yoktu yani. Peki 10 aydır buradasın neredeyse. Şimdiye kadar memnun musun? Memnun olmadığın bir yer var mı? Ya da memnun olduğun neler? Amerika ve Tampa hangisini Yani söylemek ben genelde istersin? yani Amerika'nın bir yerini görmedim ben. Tampa'dan ve Florida'dan başka. Miami'yi falan gördüm. Ben çok mutluyum. Zaten Türkiye'deki kişilerin de aynı isteği var. Burada daha özgür, daha geleceğe güvenli bakıyorsun. Yani ben Türkiye'den gerçekten hayatım çok iyiydi. Standartlarım çok yüksekti. Ama burada çok başka yani. Burada yaptığım iş benim yorucu bir iş değildi. Aslında severek yaptığım bir işti ama burada mesela hobi olarak da bir şey yapıp çok güzel paralar kazanabilirsin. O güveni veriyor. Evet. Bir tek yemekler dışında her şeyi sevdim yani Amerika'da açıkçası. Yemekler evet buranın çok kötü ya. Çok kötü. Eğer kendin yapmıyorsan dışarıdan yemek sürekli yani hep aynı şey. İyi değil yani o kadar. Bak $12 diyor. Bunu alacak mısın? Bu şu an downtown'a girmek çok muhabbet esnasında zorlar. Ve 2 yerden alıp 2 yere bırakmak. Bence buna gerek yok. Onu da O beğenmedim. kadar da paraya ihtiyacımız Ama o yok teknik yani. de değil. 2 seferlik verdi değil mi? Tabii o iki ayrı Evet. yerden alıp 2 ayrı yere bırakacağım ve apartmana çıkacağız. Şimdi in çık, gir çık. Ha, 2 yere uğrayacaksın ona rağmen $12 öyle mi? Tabii. O Ve zaman kötü. downtown'a gidecek trafiğinden yoğun. Tabii, şu an Downtown yoğunluğu dediğimizde şehir merkezi arkadaşlar. Şehir merkezine girmek burada zulüm. Bu da $15 ama 23 mil. bu da uzun. Bunu da alan adam var. O da çok garip mesela. Bunu da biri alacak götürecek. Valla ben bunu yapmayı bir kere denemiştim. Canlı yayındaydık hatta. DoorDash ve Uber Eats'i açtım. Önüme ne geldiyse aldım. Saatte $15 mı ne yapmıştım. Beğenmedim sonra Bir bıraktım. gün ben o yayına denk geldim galiba. O sırada ben de yapıyordum. Aynı zamanda başladık seninle. Sen 20 küsür bir şey yaptın. 24 falan yaptın. Bir Hatırlıyorum ben. saatte öyle bir şey. Evet $24 Evet. mı ne Ben yapmıştım. o gün 75-80 yapmıştım. Bir günde. Saat. 1,5 Yani bir saat. şey, bir Aynı saatte. zamanda aynı zamanda bıraktım. O yüzden demek ki her Evet. şeyi kabul etmemek lazım arkadaşlar. Seçici Ömer olman lazım. Doğrusunu yapıyor yani. Mesela az önceki alınabilirdi. 3 mil $12'dı mesela almadım. 3 milyon Alabilirdim $12 yani. alınırım da aslında. Niye almadın ya? Yukarı gidiyor mesela o da. Yani sıkılmadan yapmaya çalışıyorum çünkü ben her gün yapıyorum hemen hemen. Çok fazla yaptığım için yıpratmasını ve yormasını istemiyorum. Psikolojik olarak sıkmasını istemiyorum. Peki sen bu işi yapıyorsun da ayda ortalama ne kadar kazanıyorsun? Asıl can alıcı soru bu benim için. Yani 6500-7000'den aşağı düşmüyor. 6500 Ve hani 7000. ben bir aydır promosyonları alıyorum. Aha. Promosyon da almadan direkt yapıyordum. Millet hep mesela ben izliyorum. $1500 yaptık diyor falan ama onun 750 belki $500 hep promosyonlar oluyor. Promosyonlar olmadan ben o civarlar yapıyorum. Mesela bunu alacağım bu arada. Downtown aslında ama tek yerden alacağım. Forbici'den. Güzelmiş. Davis Adası'na gideceğiz. Birinde Harbor Adası'na gideceğiz. Tamam. Değişik yerlere gidelim. 19. Bunun büyük ihtimal tipi de yüksek gelir. Çünkü Forbici en lüks restoranlardan biri buradaki. Bunu bir gidelim. Hatta bekleyelim. Bir tane de DoorDash alırız belki şimdi. Acele etmeyelim. Zaten Forbici'ye girmesi çıkması vesaire uzun sürecek. Tam Forbici şurada. Alacağımız yer burada. Tamam. Şimdi durduğumuz yerden alacağız. Fresh Kitchen'dan. Forbici'nin hemen üstüne büyük ihtimal $10'dan da fazla gelecek. Sadece downtown'a gideceğiz. 3 kez teslimat yapacağız. $30 alacağız. Bu bizim maksimum 20 dakikamızı alacak. $30 20 dakikada yapmış olacağız. 20 dakika. Saat şu an 7:19. Ben de seninle geleceğim. 7-14. Fresh Kitchen abi. Buraya Ciccio Group diye bir restoran grubuna ait. Buranın en büyük restoran gruplarından biri. İkisi de hazır değil ama Hazır değil mi daha? Bella var. Bella'yı görebiliyorsunuz. Hiçbir hazır değil. Şuraya bakayım. Henüz hazır değil sipariş o yüzden bir de buraya bakacak.
Burası da buradaki mekanın kendine özel yaptığı, sipariş çalışanlarının aldığı ya da atıyorum buradan sipariş verdiniz gelip alacaksınız. Ya pick-up lokasyonu direkt kısacası işte burada da yazmışlar. Buradan online orderlarınızı vesaire buradan gelip pick-up yapabilirsiniz diye. Üzerlerinde isimleri yazıyor zaten. Oradan kendinkini alıp gidiyorsun. Peki Ömer, buranın bug'ı bir Türk olarak ben sipariş vermedim şu an buradan. Gidip şuradan 2 tane poşet alıp gitsem ne olur? Bir şey olmuyor. Bazı delivery driver'ları alıyor abi. Almadım yapıyor, iptal ediyor. Kestim, aldım yapmıyor, iptal ediyor. Sonra sen geliyorsun asıl sahibi olarak vesaire ya da adam iptal ettiği için sana düşen sipariş almaya geliyorsun. Diyorsun ki bu sipariş yok. Bu sefer sana mecbur tekrar fişini hazırlayıp tekrardan hazırlıyorlar. Alan almış olabiliyor. Aslında bunu çok kontrol edemiyorlar. Ben mesela şu an ne sipariş verdim, ne çalışıyorum. Random bir insan gelip buradan poşetlerden birini alıp gidebilir yani, değil mi? Bence gider. Ama şurada bir kamera var. Yani onun peşine düşeceklerini sanmıyorum Ben de ya. zannetmiyorum. Orada hemen zaten yenisini çıkartıp dediğim gibi hazırlıyorlar. Mesela şu an kaçıncı sipariş bu üstünde yazıyor mu? Bakın 717. bugün sipariş. 717. sipariş. Yani bu 717 pick-up sipariş. Yani burada onun dışında normal girip sipariş oluşturulan siparişler var manuel hazırlanan. Düşünürsek 708 hani gün sonunda belki 1000 sipariş çıkıyor. Böyle uğraşmazlar ona. Okey, buradan siparişi aldık. Aldık yaptık. Forbici'den alacağız. Sipariş bu sefer benim ayaklarımın ucunda. Bu sefer sipariş büyük. Ya Forbici deyip duruyorsun. Forbici ne ya? İtalyan Forbici. restoranı var. İtalyan. Amerikan olsaydı Forbici derdi. Forbici. Yunan mı oluyor? Forbici. İtalyan yazıyor altında. İtalyan hayır yani. Telaffuzu nasıl? Bence Forbici çünkü hep Forbici diyorlar. Tamam, daha fazla İtalyan demeyin bu videoda. Her videoda bir İtalyan Forbici çıkıyor zaten. Yeter artık. Her gün buraya geliyorum. Bunlar hep fresh kitchen yiyor. Burada yaşayanlar mı? Yok hayır. Karı koca bunlar. Her gün fresh kitchen yiyorlar garip bir şekilde. Hep de sen mi getiriyorsun? Şansıma hep bana geliyor. Fresh Kitchen burada. Bunu mu yiyorlar? Bunu yiyorlar abi. Ne yemiş? Ne yiyormuş? 2 tane six ball. Karı koca bu sefer yiyor. İkisi birden yiyorlar. Bella. Karı koca köfte mi yiyeceklermiş bu akşam? Yani içini bilmiyorum şu an bakmadım. Fişte yazmıyor mu oğlum? Nereye bakıyorsun? Fişine bakmadım ki içinden görür müyüm dedim de. Noodle diyor. Chicken ya. Biri chicken almış abi. Diğeri steak almış. Oo. Sağlıklı beslenmiş işte. Steak yiyorlar be. Spagettiye baksana 21 dolarmış. 21 dolara spagetti mi? Ben geçen gün evde yaptım, yedin mi ondan? Yok. O kaç dolardı? Bak, marketten aldığın spagetti 90 cent. Makarna sosu da 3 dolar mı 4 dolar mı ne? Daha 5 dolara yüksek yaparım işte. sana, hem de bir tencere. Bu arkadaki bütün hepsi bir yere mi gidecek? Hayır, 2 tane ayrı yere gidecek. Biri Davis Island'a gidecek. Diğeri Harbor Island'a gidecek. Tamam, bir dahakine ben de seninle birlikte geleceğim. Bu uygulamayı mesela yeni gelen herkes yapabilir mi? Direkt kaydolabilir mi yani? Yasal olarak gelen bu arada. Green Card'ın, Social Ehliyetini Security aldığın number'ın. anda başvurabiliyorsun ama Social Security numarası istiyor. Sonuçta vergi vermek zorundasın. Sen buraya yasal olarak geldin, ayağını bastıktan ne kadar süre sonra bu işi yapmaya başladın? Ben Uber'e başvurmuştum. Ehliyetimi alır almaz belgelerimi gönderdim ve anında delivery yapabiliyorsun. Gönderdim, girdim. Anında açıldı. Bana süre ver. 1 ayda, 2 ayda, 3 haftada. Amerika'ya ayağını bastın. Ehliyetini ne zaman alırsan o zaman abi. Tamam, Şimdi ben bazı- sana soruyorum oğlum. Ne zaman aldın, ben ne bileyim. İşte benim mesela sosyal güvenlik numaram çok geç geldiği için ben 26 günde geldi. Tam 21 Eylül. Tam ne kadar yapar abi o zaman? Oğlum, sana Tam işte soruyorum. 26 günde işte. 26 gün, okey. Ayağını bastın, 26 gün sonra çalışmaya başladın. Aynen. Heh, sorunun cevabı 26 günmüş arkadaşlar. Evet. Manzarayı göster. Neyse, hadi manzara ya. Manzara bak. Birazdan manzaradayız. Our hero claims a warrior's heart. Bir tek bunu mu bırakıyoruz? Bunu bırakacağız. Orada güzel bir Tesla var. Yemeği bırakacağımız yerde burası böyle güzel bir yermiş. Oradan kameradan mı arayacaklar? Ne yapacaklar? Yok, burada delivery şeyi oluşturdu sana. Giriş kodu. Ha, giriş kodu var. Yazıyorsun abi. Onlar da bizi kameraya kaydediyor. Benim dayımın evde de bundan vardı. Binada, pardon. 3 kişi bir tane yemek getirmeye geldik. Burası bir apartman mı? Apartmanın lobisi bu. Lobiye bak, ananı avradını. Üf, dışarının şeyi var lan. Tekne parkeri var. Oraya çıkabiliyoruz mu? Lan milletin apartmanına girdik. Oo, havuzu var. Gerçi şimdi bizim evin de havuzu var kardeş. Ama böyle değil tabii. Buradan Burada bir fotoğraf çekilelim. bence de burada bir fotoğraf çekilelim ya. Hatta sen at gel. Biz de tek tek fotoğraf çekelim burada. Bence var ya, şöyle bak, video başlığı. Amerika'da kuryelik yapan insan böyle bir hayat yaşıyor. Amerika'da kurye yapan adam aynen böyle yaşıyor. Görüyorsunuz. Bu bir kurye. Günde 4 saat çalışıyor.
çalışarak, saatte $120 kazanarak bu binada mükemmel hayat standartlarıyla ve mükemmel teknelerle yaşıyor. Amerika'da kurye olarak siz de bu hayatı yaşayabilirsiniz. Başarı yalnızlık gerektirir. Videoda da boş kısımlarında bu şekilde ihtiyacını giderdik. Boş muhabbet olması gerekiyordu. Ama harbi mükemmelmiş ha burası. Ben burayı bir de geniş açı alayım. Tam video çekmelik hava. Ya benim çok pis bu şeyde yürüyesim var ha. Ben bu iskeleye çıkacağım arkadaşlar. Dur bir dakika. Hemen buranın kuralları varmış. Sadece Giremiyoruz. evet, botu olanlar ve onların misafirlerine açıktır diyor. Diğer herkes uzak durmalı diyor. Balık tutmak, yüzmek veya dalmak, buradan atlamak suya yasakmış. Zaten burada yüzülmez, birazcık kirli. Kaygan zemin ve herhangi bir emergency'de yani acil durumlarda 911'ı yani 911 arayın diyor. Belki de bu botlardan bir tanesi benim. Kim nereden bilecek? Sonuçta sormuyorlar girerken. O yüzden ben gireceğim yine de buraya. Yürüdüğüm yer hafiften sallanıyor arkadaşlar. Yalnız buranın şey olayı saçma. Hani böyle elini kolunu sallayan böyle gelip girebiliyor diyecektim. Yalnız başta bir şifre girdi Ömer galiba bir tık. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Gördünüz mü bilmiyorum ama şurada bir yengeç var. Aşağı atladı galiba. Başta bir kod giremezseniz tabi buraya geçişiniz olmuyor. Sanırım tek güvenlik şeyi de o. Su biraz kirli. Yani dibi görünmüyor. Ama bu mahallede yaşayanların teknelerini park ettikleri yerler olduğu için zaten teknenin motoruna bak ya. 2 tane kocaman ya. Bunlar da burada fotoğraf çekiliyor işte. Amerika'da her Amerika'ya giden sanki zengin hayatı yaşıyormuşçasına sizi sosyal medyadan kandırıyorlar arkadaşlar. Bak fotoğrafı çekti sanki böyle burada yaşıyormuş gibi. Öyle Amerika'ya giden her Türk bir anda zengin oluyor diye inanmayın arkadaşlar. Sizi kandırıyorlar. Bakın biz bu binaya niye geldik? $15 kazanmak için geldik. Daha doğrusu Ömer şey yapıyor şu anda. Şu anda zengin pozları, kandırmacalar. Bunu kesin Instagram'a da atar ha. Ay baba hareketlere bak. Diyorum ki Amerika'daki Türkler sizi kandırıyor, böyle zengin pozu veriyorlar ama diyorum buraya $15 paket bırakmaya geldik halbuki. Her gördüğünüze inanmıyorum diyorum şeyde. Tamam hadi sen çekil, tamam rahat bırakıyorum. Durum böyle yani arkadaşlar. Buradaki sipariş bitti galiba. Ömer bitti mi? Yerine geçiyoruz. Hadi beni de çekin ya. Evet, son sipariş kaldı şurada. Ufak bir pizza gibi bir şey var. Fotoğraflarımızı da çekildik. Zengin görüneceğiz artık Instagram'da. Kızlar yandı canım şimdi bu fotoğraflar. Aynen. Takipçimiz artar belki. Ama bence biriniz atın, biriniz bir ay sonra atın. İkiniz de aynı fotoğrafı çekildiniz. Gerçi Egemen'in bir tane farklı fotoğrafı var. Artık bakarız ya oralarına. Belki aynı anda atarız. Aynı anda gittik diye. Olabilir. Çok önemli bir toplantı vardı deriz orada. Ya bana ev bakıyorduk işte ya. Tamam, Egemen'e ev bakıyorduk. Orada gitmişken çektik Tabii. işte ya. Böyle yaşandı tam olarak. Aynen Ama beğenmedim, böyle. sevmedim. Sen kimsin Fotoğrafı beğenmiyorsun? çektirince keyfim kaçtı. Ay götüm. İlgim gitti. Ay götüm. Artık konuşmak istemiyorum. Daha lüks yerlere gittin mi hiç Ömer? Böyle Davis'te çok lüks yerler var. Mesela burada gittiğim çok güzel evler oluyor. Çünkü yani hepsi zaten 4-5 milyonluk evler. Peki böyle yerlerden daha mı çok bahşiş veriyorlar? Var mı öyle bir şey? Böyle zengin yerler. Aslında hiçbir ilgisi yok bence. Yani önemli olan bahşişte siparişin büyüklüğü abi. Güzel evlere gittim mesela. Harbiden böyle 5-6 milyonluk evlere. Hatta şey falan gittim. $8 aldım mesela. Aynı Fresh Kitchen'dan götürdüm. Antonio Brown. Antonio Brown'u mu Bucks'ın, götürdün? aynen Antonio Brown'un evi var orada. Oraya götürdüm. O kim lan? Bir ben mi Futbolcu. tanımıyorum? Bucks'ta Amerikan oynayan Amerikan futbolcu. Ha, kafayı Şu yedi. an hatta şeyle falan şeyde tanıyabilirler. Kanye West'le takılan bir adam. Ha. Sürekli şu maske falan takıp yanında. Ya ben tanımıyorum Giden ya. adam. Buralar güzel Antonio yani. Brown biraz deli bir adam o yüzden. Ama mesela onun evinden $8 aldım. Mesela şu az önce götürdüğümüz Forbidge'den sonra teslim ettiğimizden $10 aldım. Evle vesaire ilgili bir şey değil o. O zaman şunu da Kullanıcıyla sorayım. ilgili. Daha toplu siparişler daha mı çok para kazandırıyor? Evet, çünkü genelde müşterilerin şey yapıyorlar abi. Alışkanlıkları %10 bahşiş ya da %15 vesaire olduğu için şimdi $100'lık siparişte adam $10 $10-15 bahşiş veriyor. $10'lık da $1 veriyor gibi. DoorDash genelde ama daha yüksek base'ler ödüyor. Hemen istiyorsan bir kamu spotu mesajı var, gelen olursa bahşiş kültürüne hızlı adapte olsun.
Ya evet. Evet, bunu yüksek kaliteli beyefendi Egemen'den Evet. alalım. Amerika'daki buraya baş kültürü nedir Egemen Bey? Gelirseniz burada ucuz ücrete çalışan çok insan var. Gelirleri tamamen sizin cömertliğinize bağlı. Dışarıdan yemek yemeyi eğer cebiniz yetiyorsa bahşiş vermeye de kapasiteniz olması lazım. Bahşiş vermeden dışarıdan sipariş vermeyin. Hizmet sektörüne yük olmayın. Ama doğru söylüyor yani. Doğru, Amerika'da hizmet sektöründe bu restorandan siparişe, atıyorum berberden kuaföre her yerde bahşiş verme kültürü var. Vermezseniz Zorla alırlar falan. Yok, Geçen mesela gittik yemekte abi %20 bahşişi zorla girmişler. Hani geliyor hesap %20 bahşiş girilmiş falan. O niye geliyor biliyor yani. musun? Evet. Eğer grubun belli bir sayının üstündeyse otomatik işliyor. Yani evet, çünkü adam seninle mi uğraşacak? 50 tane şey mi giriyor? Herkes tek tek ödüyor. ya vermezseniz şöyle, o insanlar genelde mesela burada asgari ücret Florida'da 7,5 falan ama kimse 7,5 dolara iş yapmıyor işverenler. Hatta şöyle anlatayım size. Kimse 7,5 dolara size iş vermiyor. Normal çalışma yerleri minimum burada mesela 15 dolardan başlıyor. 20-30 diye gidiyor saatlik ücretler. Ama restoranlarda 7,5 dolarla çalışanlar var. Bunu nereden telafi ediyorlar? Bahşişlerden. Siz bu insanlara bahşiş vermezseniz o insanların aylık gelirlerini çok olumsuz bir şekilde etkilemiş olursunuz. Aynı zamanda da karşıdaki insanın size kaliteli hizmet verme şevkini kırarsınız. Aldığınız, bir daha gittiğinizde oraya yüzünüzü hatırlarlarsa hiç iyi hizmet almazsınız vesaire vesaire. Ya da bir sipariş elemanı olarak Ben küfür ediyorum bazen. Yani. İçimden ediyorum. içinizden geçerler. Ayrıca atıyorum mesela buraya geldi bu adam. Siparişi kapı verdi. diyor ama. Bahşiş almadı diyelim. Bir daha buraya gelirken mesela yavaş yavaş gelir. Sallana sallana gelir. Ya da almaz. Gibi şeyler yaparsın değil mi Ömer? Yaparım yani. Yapar. Burada kültür ve sistem bu şekilde. Gökten çekme de. Yok. Onu almıyorum. Bir çekelim ya. You touch my tra-la-la. Kapıyı açma diyeceksin şimdi. Yok, şu an müşteri gelecek, inip Ha, alacak. o mu gelecek? Aynen. Ömer normalde Bir peki de bu şekil var. apartmanlara girmeyi tercih etmiyorsundur büyük Ben ihtimal. evet Bilsen apartmanda girmezsin almıyorum değil mi? genelde. Almam. En güzeli müstakil evler değil mi? Evet, Tampa'nın mesela avantajı o. Benim çalıştığım bölgede South Tampa'da mesela hep müstakil ev. Hiç apartman yok. En Evet. büyük avantaj o. Bu tarz o- apartmanlar hakikaten dert ya. Yani buraya girişi, çıkışı, Bagda sitenin kaldı ya. kapısı, şifresi, bilmem nesi. Aynı şekilde Amazon Flex için de geçerli. Mesela ben Rochester'dayken direkt adamların evlerine, garajlarına giriyordum, çıkıyordum kimseye hesap vermeden. Kutuyu bırakıp gidiyordum ama burada mesela adam diyor ki ta işte atıyorum şu binaya çık, 6. katta bilmem nerede. Binanın girişinde şifre, kapıda şifre, orada şifre, burada şifre. Bütün günün gidiyor. Çok yavaş çalışıyorsun. Vakit nakit olduğu için de hiç hesaplı olmuyor. Mesaj atmış. Ne diyor? Geri dön diyor, benim erkek arkadaşım seninle buluşacak diyor. Hayda. 12 de ben bulamadım yani, anlamadım. Bana en sağa dön demiş. All the way 1237. to back diyor. Tamam, burası o zaman. Şurada buluşacak benimle muhtemelen. Ha, geldi. Nereden gördün lan? Hello, how you doing? Good, how are you? Doing good, thank you. Thank you so much. You too. Görevi başarılı. Aa, Uber göstermiyor mu? Right'taki gibi direkt sonucu göstermiyor. Bir saat sonra kesinleşiyor. Yani senin belki geç götürdüğün bir sorunlar oldu vesaire. Ona göre müşteri güncelleyebiliyor çünkü. Ha. Yemek daha hassas bir konu olduğu için. Doğru. Uber'de öyle değil. Yani Uber Değil. yolculuklu. İnsan taşıdığın zaman diyeyim Evet. daha doğrusu. İstediğin zaman verebiliyorsun. Günler sonra bile, mesela 10 gün sonra, 20 gün sonra bile bazen tip geldiği oluyor bana mesela. Hadi canım. Ama yemekte bir saat sonra kesinleşiyor. Yani bir saat sonra müşteri vermiş olması gerekiyor yani tipi Anladım. verecekse. Benim de Bugüne başıma kadar bir ya da iki kere tip vermeyen geldi bana. Uber'de benim de başıma geldi. 2 hafta sonra mesela diyor ki müşteri sana Evet. bahşiş verdi diyor. Ulan diyorum ben 2 haftadır Uber'e çıkmadım mesela. Adam o gün telefonunu almış eline. Bakıyor. Aa bu adam iyiydi falan deyip bahşiş Aynen. verdi. Ya da 2 dolar 3 başka dolar. yedi. Uber ride yapıyor. Adama verirken tipini sana da veriyor. Yani hazır açmışken uygulamayı, aa diyor ben bu adama tip vermemişim. Aynen aynen. Üf arabaya bak. Yok, bir şey mi bu? Neymiş ya? Corvette'miş ama. Plakaya bak. Corvette'ler burada çok var. Alınabilecek en basit plakayı ver demiş. Evet, plaka A123. Ezberlemesi kolay olsun demiş. Evet Ömer, bugün yani bize gösterdin, full çalışmadın. Ben şu an mesela videoda bir saat çalıştık. Yaklaşık 38-40 dolar arası bir şey yaptık bir saatte. Bir saatte 40 dolar Çok diyelim. easy'ydi orada. ve toplam kaç mil yapmışızdır? Aşağı 2 mil indik. Çıktık 4 mil. Gittik 3 mil. Geldik 3 mil daha. Tam 10 milde 38-40 dolar yaptık. Güzel aslında. dört Şimdi katı. bugün öyle çok hani video ile birlikte biraz yavaşladığımız için ben sana daha çok şeyi soracağım. Dedin ya ayda 6.000 7.000 yapıyorum. Şimdi ben bunu görmeden inanmam. O yüzden bana geçmişte yaptıklarından eğer okeyse gösterir misin Göstereyim. Genelde kazançlarını bunlar- mesela? Şimdi bunlar haftalık kazançlar değil mi? Haftalık kazançlar 1000 var, 1700 var, 450 var mesela. Mesela 1700 var, 400 var. Neden bu kadar alakası? Söyleyeyim, 1700'de ben bu hafta ilk defa promosyonları almaya başladım Uber'den. Ride promosyonları almıyordum ve Uber Ride çok yaptım. Delivery
beri çok yapmadım. Ride'a abandım ve burada yaklaşık $350 bunun promosyonlar. $350 promosyonmuş. Tamam. Yalnız Ve 65 saat çalışmışsın o hafta. 65 evet ama bunun dışında 1700 buradan sadece. Onun dışında başka bir Uber hesabım var. Oradan ve DoorDash hesabım var. Yani o hafta ben 2250-2300 civarı yapmıştım. Bir haftada 2250 Evet. dolar yaptım 60 diyorsun. saatte 2200. Çünkü sadece bu Uber Eats programı bu Evet, arada. bu İşte ana Uber Eats programı. Hı hı. Bir de ana DoorDash'ım var. Bir de arada açtığım bisiklet hesabı var. şeyi de gösterebilir misin DoorDash hesabını? DoorDash mesela? Onu hesabına da... bakabiliriz. Şimdi Mesela. bu DoorDash'ten aldığın haftalık. Yani 350, 300 yani 250'nin altına düşmemiş. Şimdi Uber Eats daha mı çok kazandırıyor? Böyle bir şey var mı? Yoksa sen onu mu daha çok yapıyorsun? Benim bulunduğum bölgede Uber daha yoğun. South Howard bölgesinde çalışıyorum. Bu bölgede genelde restoranlar Uber'le çalışıyor. Uber'le çalıştığı için Uber'den daha fazla yapıyorum. Üstüne ben Uber X de yapıyorum arada. Onun da etkisi olabilir ama Bu arada Uber X dediği bildiğiniz insan Right, taşıyan. Benim evet. yaptığım videolarda gördüğünüz Uber. insan taşımacısı. Ben insan taşıyorum, o yemek taşıyor. Farkımız o. Ama aynı uygulamadan, Evet. aynı sistem aşağı yukarı. Aynı şirket zaten. Yani DoorDash buradaki şeylerle restoranla çok çalışmıyor. Yani o zaman haftada 1000-1500 civarı Uber'den kazanıyorsun. 300 küsür civarı DoorDash'ten kazanıyorsun. 150-200 de diğer hesaptan yapsam. 150-200'den desen 1500-2000 arası bir haftalığın var diyebiliriz o zaman. Evet, normal bir haftada o civar. Normal Ama bir eğer hafta. bir etkinlik varsa, özel bir günse vesaire orada mesela ekstra X yapıyorum ya da X yaparak işte insan taşıyarak onu 2000'e kadar çıkarabilirsin. Haftalık. Çıkarırsın evet. Gayet güzel rakamlar bu arada. Yani Ben bunları ayda- genelde dediğim gibi promosyonsuz yaptım hani. Bunlar bahsettiğim rakamlar kesinlikle promosyonsuz. Bir de promosyonlar eklenirse çok rahat 2000 üstüne çıkabiliyorsun. Şöyle söyleyebiliriz. Amerika'da sadece çalışma izniniz varsa, herhangi bir vasfınız, bir eğitiminiz, diplomanız vesaire olmadan, onlara bile gerek duymadan sadece arabanız, ehliyetiniz ve çalışma izniniz varsa ayda yaklaşık sıkı çalışarak ama yani çalışma saatlerini gördüm. Sadece Uber'de 65 saat vardı. DoorDash'ten Evet. de vardır bir 5-10 Yok saat genelde hepsi minimum. aynı açık çalışıyor. Ha, hepsi aynı onu anda mı? baz alabiliriz. En çok o program açık olduğu için 65 saat onu düşünebilirsin yani. Maksimum çalıştım. Bu O zaman ayda 65 saat, yani her gün 10 saat neredeyse çalışıyorsun. yani evet aktif olarak değil. Çünkü ben dediğim gibi çok seçici olduğum için belki 4 saati 3 saatinde ben araba kullanıyorum. Genelde oturuyorum. Ve çoğu da yani yaptığım saatler şeydir. Şu an ben çok saat yapıyorum. Kışın mesela ben daha önce gösterdim sana biliyorsun 5 saat falan çalışıyorum. 5 saatte günlük 200 dolar, 250 dolar yapıyorum. Kışın daha mı çok kazandırıyor? Kışın çok daha fazla kazanıyoruz çünkü şu an üniversiteler kapalı, sezon kapalı. Hani NFL yok, NHL yok. Bayağı durgun aslında. Bir de tabii insanlar kışın daha az dışarı çıkıyor. Evet. Daha çok eve sipariş veriyor. Yani mevsimin de sana etkisi oluyor hep. Oluyor. Çünkü dediğim gibi işte maçlar oluyor vesaire oluyor. İnsanlar zaten haftanın 3-4 günü maç izliyor evde. Aha. Dışarı çıkıp da yemek yemiyor. O yüzden mecbur sipariş veriyor. Evde ve toplaşıyorlar, parti aynen yapıyorlar. ve dediğin gibi toplandıkları için de siparişlerin boyutu büyüyor. Boyutu büyüyünce tipi artıyor. Zaten bütün parayı tipten kazandığın için çok daha fazla kazanıyorsun kışın. Gayet güzel. Yani kısacası arkadaşlar, Amerika'ya geldiğinizde çalışma izniniz varsa hemen gidin ehliyetinizi alın. Eğer ki yasal bir şekilde geldiyseniz. Araba fark etmiyor galiba değil mi Ömer? Bence fark etmiyor ama tabii kar ettiriyor. Ama bence en önemli konu bu işi nerede yaptın. Yani mesela Tampa'nın herhangi başka bir bölgesinde bu kadar çok para yapamazsın. Ya da Texas için de düşünebiliriz mesela. Gidip suburblerinde yapmaya kalktınız mı paralar çok hayal olabilir Düşer yani. evet. Düşer. Büyük şehirlerde olur bu Büyük işler şehirlerde, iyi restoranların olduğu yerde, geliri yüksek insanların oturduğu yerde çalışırsanız mantıken tipiniz daha yüksek olacaktır. Çünkü gelir düşük olan bir bölgede yaparsanız bu işi zaten restoran ucuz bir restoran. Alan müşteri, durumu iyi olmayan bir müşteri sana iyi bir tip vermez. Zaten %99'u tip bu işin. Eğer bu işi yapmayı düşünüyorlarsa bence evini seçerken oraya yakın seçmeleri gerekiyor. Dün sabah geldim. 10 dakika durdum, 20 dakika durdum, 1 saat durdum. İş yok. Teklif bile yok. Yani bazen öyle günler olabiliyor. O günlerde mesela evine dönebildin mi yani zarar etmemen lazım bence. Gel gitler çok vakit kaybettirebilir. Zaten 10 saat çalışıyorsun. Onun dışında öğlen gel, sabah gel, git vesaire 3 kere gittin geldin zaten günde ekstra 2 saatini kaybediyorsun. Enerjini veriyorsun hem saatini çalışma saatinden veriyorsun. Araba olarak da peki ne gibi tavsiye verirsin? Sadece delivery yapacaksa küçük bir araba mantıklı olacaktır. Küçük, az yakan. Yani hibrit olursa tabii de şu an hibrit piyasası çok yüksek. 20.000'den aşağı hibrit. Toyota Prius neredeyse benim arabayla aynı fiyatta. Ben de İkinci baktım. ellere baktım. 2021'i mesela 32.000'di. Evet. Sadece tavsiye edilen satış fiyatı 32.000 üstüne. Vergi biniyor 35 oluyor üstüne. Galeri para bindiriyor 42.000 civarı bir fazla. şey oluyor sadece Prius. Çünkü benzin fiyatlarının artışından dolayı Aynen. bir de çip mip muhabbetleri galiba. İkisi birleşince bir anda Ve talep de var. talep de arttı, fiyatlar arttı. 3.000-4.000'e araba yok. Yani 7.000 belki en kötü arabalar. Evet. 8.000 en Ki kötü zaten arabalar. Ömer'i de belki hatırlarsınız. Daha önceki o ikinci el araba videosunda Ömer çekmişti biliyorsunuz. Evet. Ömer kameramandı. Bugün rolleri değiştik. Ömer kameranın da kameramanlığı ben devraldım. Seni Ömer de bu çok arada özleyeceğiz. Kaliforniya'ya gideceği için Taşınıyor
Bilmiyorum, Seni evet. özleyeceğiz Ömer. Los Angeles'ta Umarım bol mutluluklar. vazgeçersin son anda. Yok ya. Bence gitsinler 2 ay sonra geri gelsinler. Ya da Tampa'yı aynen özledik gidin diye. tadını çıkarın geri. Kalbimin bir yanı burada kalacak diyeyim yani. neyse. Ömer Yani teşekkür tabii. ederim. Ben teşekkür ederim. Devamı gelir yani bence bu serilerin. O zaman videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sen de bir güle güle de Egemen. Güle güle. Kendinize iyi bakın. bakın. Hadi herkes evlere hadi uyuyun artık. Hadi iyi geceler, iyi sabahlar neyse hadi görüşürüz.